Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yakadan başlamalı, çok kolay bir günde örebileceğiniz çok şık bir bluz çalışacağız arkadaşlar. Şöyle delikli olduğuna bakmayın. Hemen bunun içine şöyle askılı bir body giyip rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben şöyle püsküller ekledim. Sizler püskül kısmına hiçbir şey eklemeden de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle hemen şu yakayı da göstermek istiyorum. Buraya bir zincir taktım ve eğer yakanızı daha da şöyle daraltmak veya toplamak isterseniz rahatlıkla toplayabilirsiniz. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık oldu. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Papatya'nın Sunday ipini kullandım. Şöyle hemen arkasını çevirdiğimde renk kodu 04 arkadaşlar, 100 gramlık bir ip, 320 metre. Kaç ipten çıktı derseniz sadece 2 yumak kullandım püskülleriyle beraber. Kullandığım tığ numarası 4 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, hemen ölçülerini de vermek istiyorum. Benim yaptığım arkadaşlar bu 36 beden ve 44 bedene kadar rahatlıkla olur. Şöyle hemen koltuk altından ölçtüğümde 45 santim. Şöyle boydan ölçtüğümde en uzun parçaya kadar 64 santim. Dediğim gibi 36 bedenden 44 bedene kadar rahatlıkla örebilirsiniz. Ama ben daha dar olsun istiyorsanız istediğiniz gibi küçültebilir, büyütebilirsiniz. Evet, öncelikle zincirle başlıyorum. Ben toplamda şöyle bir düğüm attım ilmeğimi. Ben toplamda 140 tane zincir çekeceğim ama 70 tane zincirden sonra şöyle bir ayracım var, onu takacağım. Çok kafanızı karıştırmamak için 70 tane zincirimi çekip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 70 tane zincirimi çektim. Toplamda eğer ölçüm gerekirse toplamda 40 santim örmüş oldum. Şimdi hemen şöyle ayracımı 70. zincire takıyorum ve 70 tane daha örüyorum. Yine bu şekilde devam edeceğim. 70 tane zincir daha çekip dönüyorum. 70 tane daha zincirimi çektim. Toplamda 140 tane zincir çekmiş oldum. Şu şekilde bakın. Şöyle göstermek istiyorum, kameranın aldığı kadar. Eğer yine ölçecek olursak arkadaşlar toplamda 80 santim komple zincirimizin boyu, eğer ölçü isterseniz. Evet, bu şekilde hemen şöyle çeviriyorum. Ve düzgün bir şekilde bunu birleştireceğim. Şöyle ilk zincire battım. Şu şekilde sık iğne ile birleştirdim. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum ve aynı zincirin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu bizim köşemiz ama bu köşeyi dönüşte tamamlayacağım için bu şekilde 3 tane bırakıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığın başında doladım. 1, 2, 3. zincire battım. 3 tane ikili trabzan. Burada sadece 2 tane köşemiz olacak. Bir burada, bir de şu ayracı koyduğumuz yerde. Arada bir zincirim var. Elimi çok gevşek tutuyorum. 1, 2, 3.'ye battım.
ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ayracın olduğu yere kadar bu şekilde arkadaşlar. 3. zincire batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralara birer zincir çekerek. Hemen şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Siz ister daha büyük ister daha küçük yapabilirsiniz. Böyle zincir çekip boynunuza geçirin. İstediğiniz uzunlukta kendiniz ayarlayabilirsiniz. Önemli olan dediğim gibi şöyle ikiye böleceksiniz zincirini ve bir tarafına şöyle bir ayraç takıp ortayı bulmuş olacaksınız. Ben şöyle ayracın olduğu yere kadar hemen bunu örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ayracın olduğu yere geldim. Şöyle hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Baştakini saydık. O köşe olacak, onu saymıyorum. 17 grup yapmış olduk. Bakın şöyle üçüncü değil de ikinci oldu. Yani zincir bir tane de artabilir, iki tane de artabilir. O çok önemli değil. Şöyle hemen tığın başında oluyorum. Bakın bir ikinciye atlamış oldum. 3 tane 4 tane kalması hiç önemli değil. Bakın hemen o zincirin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. Yine aynı zincirin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu benim köşem olmuş oluyor. Şöyle göstermek istiyorum. Dediğim gibi burada birkaç zincir kalması çok önemli değil. Önemli olan iki tarafında bir denk gelmesi. Tekrar burada bir zincir çektim. Tığın başını doladım. 1, 2, 3.'ye battım. Ve yine 3. zincire batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralara birer zincir çekerek, dediğim gibi bu saydığımız grupların karşıda da aynı sayıda olması gerekiyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna gelmek üzereyim. Yine burada bir zincirimi çekiyorum. Tığın başını doladım. Ve yine burada battığım yine aynı yere batıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepesine batıyorum. İki trabzan yaparak sırayı bitiriyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle başlangıcımızı bitirmiş olduk. Bakın. 2 tane köşemiz var ve yakamızın açıklığı benim için gayet ideal. Ne çok açık istiyorum ne de çok kapalı olsun istiyorum. O yüzden benim için ideal bir yaka ölçüsü. Dediğim gibi sizler muhakkak boynunuza şöyle zinciri geçirip açıklığını bir kontrol edin. Az önce dediğim gibi yine önemli olan tek şey buradaki trabzanla karşıdaki trabzanın aynı sayıda olması lazım. Yani grupların. Bakın bu sırada 17 grup yapmıştık. Karşıda da 17 grup yaptım arkadaşlar. Ve yine bu şekilde devam edeceğim. Yine köşelere köşe ve ara boşlukları da trabzan yapacağım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve yine yarım bir köşe ile başlıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir, hemen önümdeki boşluğa batıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3. Aralarda bir zincirimi unutmuyorum. Ve hemen diğer boşluğa geçtim. 1, 2, 3. Bir zincir, önümdeki boşluğa, aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan, diğer köşeye gelene kadar devam edelim. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar, yine köşeme geldim. Bir zincirimi çekiyorum ve köşenin içine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan, 1, 2,
ve 3. Şu şekilde bakın. Bir zincir ve yine ara boşluklara 3'er tane ikili trabzan, sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna gelmek üzereyim. Köşede başlamıştık. Yine köşede bitiriyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak. Şöyle bir zincirimi unutmayayım. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bu bitişte tığ başında oluyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. 2 kere de kapattım. Şimdi şöyle hemen yaka kısmını göstermek istiyorum. Bakın şöyle tuttuğumuzda yaka kısmımız zaten ortaya çıktı, gördüğünüz gibi. Çok da şık olacak bence. Evet. Bu şekilde istediğiniz kadar uzatıyorsunuz arkadaşlar. Ben şöyle kendi üzerimde ölçeceğim. Kolu nerede kesmek istiyorsam, kolunuz kalın olabilir, ince olabilir veya uzunluğunu daha uzun, daha kısa isteyebilirsiniz. Şöyle kolunuzu üzerinize bir giyin, alttan şöyle tutun. Tam istediğiniz bölgede ise orada bırakabilirsiniz. Ben şu anda kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Kendi üzerimde ölçerek devam edeceğim. Şöyle buradaki başlangıcı tekrar göstereyim size. Şöyle 3 zincir çekiyorum. Yine yarım bir köşeyle başlıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Bir zincir ve tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekerek. Evet. Bir zincirimi çektim ve elimi gerçekten çok gevşek tutuyorum. Tığım zaten 4 milimlik bir tığ. Benim elime göre büyük bir tığ. Ama yine de elimi oldukça geniş tutuyorum. Bakın. Şöyle iplerimi görürseniz ne kadar gevşek tuttuğumu. Bakın. Şöyle çeke çeke örüyorum. Zincirimi bol çekiyorum. Ve trabzanlarımı da bakın. Şöyle çeke çeke. Ne kadar gevşek çekiyorum bakın. Şöyle ilmekleri yukarı çeke çeke örüyorum. Çok sıkıştırmıyorum. Evet, bu şekilde ben istediğim uzunluğa gelinceye kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yeteri kadar ördüm. Hemen şöyle kaç sıra ördüğümü saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sıra örmüşüm arkadaşlar. Şöyle ben bir tarafının kol ayrımını yaptım. Benim için şu şekilde yeterli. Sizler de şöyle şu iki kenarı hesaplayıp geri kalanını kol olarak kesebilirsiniz. Burayı da beraber ayıracağız. Hemen ayırmayı şöyle göstermek istiyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13'ün arasında ve hemen arkayı aynı şekilde sayıyorum. Bakın şu köşenin hemen şu tarafından sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Buradan da 13 taneyi kestim. Geri kalanını kol olarak ayırdım. Kolda ne kadar kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane de kol ayrımında kaldı arkadaşlar. Bu şekilde ayrımımızı yaptık. Şimdi tekrar şu kol kesimine kadar yine aynı şekilde öreceğim. Şöyle ucunu arıyorum. Buldum. Evet. Bakın. Şuradayım. Yine kol kesimine kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, tam şöyle kol ayrım yerine geldim. Hemen şöyle hiç kafanızı karıştırmadan göstermek istiyorum. Bir dakika. Bakın. Şöyle ayırdığım yere yine batıyorum. Burayı yine 3 tane
ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum ve hemen bakın şöyle şunu çıkarıyorum. Evet, şöyle bırakayım. Hemen şurayı kaybetmeyelim. Hemen tığın başını doladım, oraya da battım ve oraya da 3 tane ikili trabzan yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Benim için kol ayarı gayet iyi. Ama az önce dediğim gibi şöyle daha da küçük yapabilirsiniz ya da daha büyük yapabilirsiniz. Büyük bedenler için bu sırayı daha çok fazla yapıp kolu daha da büyük yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. Bu şekilde kol ayrımını yapıyorum ve diğer kol ayrımına gelene kadar şu şekilde, bakın şuraya gelene kadar aynı şekilde örüyorum ve kol ayrımımı da aynı şekilde 3 tane ikili trabzan, bir zincir, hemen karşıya geçiyorum ve sırayı bitiriyorum arkadaşlar. Ben sırayı bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine aynı şekilde kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim ve hemen şöyle gösteriyorum kol ayrımlarımı. Bakın bu şekilde iki tarafı da ayırmış oldum. Ve bakın tam şuradayım. Yine şu kol ayrımına gelene kadar öreceğim ve hemen şurayı da göstermek istiyorum size. Evet. Şöyle sona doğru geldim. Tam kol ayrımındayım. Şöyle bakın. Yine burada bir zincirimi çekiyorum. Burada tam ortaya şu şekilde zincirin içine de batabilirsiniz. Bu şekilde de 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Bir zincir çektim ve artık bu şekilde devam ediyorum. Kol ayrımımız bu şekilde arkadaşlar. Daha sonrasını istediğiniz kadar uzunluğa gelinceye kadar döne döne devam ediyoruz. Ben yine sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Şöyle kenarları göstermek istiyorum. Kollarını şu şekilde. Evet, diğeri de bu şekilde oldu. Şimdi artık bu şekilde devam edeceğiz. Yine aynı yöntemle örmeye. Şu anda ben kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Üzerime giyerek ölçüp o şekilde ayarlayacağım uzunluğunu. Sizler de üzerinize giyip uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi istediğim ölçüye gelene kadar bu şekilde örmeye devam edeceğim ve sıra sonunda tekrar burada buluşuruz. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Hemen şöyle ipi de beraber kesmek istiyorum. Şöyle hemen bir düğüm atıyorum ve ipimi kesiyorum. Bu kadar uzunluk benim için yeterli. Hemen şöyle sayıdan çok size ben ölçü vermek istiyorum. Ne kadar örmüşüm koltuk altından itibaren? 10 santim örmüşüm kol ayrımını yaptıktan sonra arkadaşlar. Sizler önce dediğim gibi istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Hemen şöyle boynuna da hemen şöyle göstermek istiyorum. Bir zincir ördüm. Şöyle zinciri saymadım ama şöyle boynuna dolanacak kadar ördüm. Bunu hemen şöyle şuradan geçirmek istiyorum. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet. Şöyle bir buradan şu şekilde. Hemen şunu da söylemek istiyorum. Bakın şuraya bir sık iğne sırası yapabilirsiniz, tek sıra. Ama ben gerek görmedim. Bu şekilde de gayet güzel duruyor. Tabii ki seçenekler size bağlı. Ben sadece öneri olarak onu da söylemek istiyorum. Evet. Şöyle şu kadar sarkması yeter. Bu şekilde bir arkadan
Şöyle bir de önden geçirerek şuraya gelene kadar devam edeceğim. Evet, ben zincirimi geçirdim. Şöyle uçlarına da benim elimde maalesef ki şöyle minik ahşap boncuklar var ama bunları daha büyük takılırsa daha güzel olacağını düşünüyorum. Maalesef benim elimde yok. O yüzden takamıyorum. Şöyle minikleri takacağım. Şöyle bakın, küçük bir tığ aldım ve boncuğun içinden geçirdim. Şu zincirlerinizin ipini fazla bırakın ki burada bir düğüm atabilelim. Evet, şöyle ipi içinden geçirdim. Boncuğum pek minik ama dediğim gibi şuradan bakın bir düğüm atıyorum. Şöyle boncuğun çıkmayacağı şekilde düğüm atıyorum. Evet. Şöyle düğümü attım. Çıkmaz herhalde. Hemen şuradan kesebilirim. Şöyle dipten kestim ve boncuğumu takmış oldum arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet de şirin oldu. Diğerini de hemen takıp dönüyorum. Evet, ben diğerini de taktım. Boncuklarımız hazır. Dediğim gibi biraz daha büyük boncuklarım olsaydı çok şık olacaktı. Evet, gelelim şöyle etek bölümüne. Etek bölümünü bu şekilde bırakabilirsiniz. Bir sıra sık iğne yapabilirsiniz. Ama isterseniz de şöyle hemen sizlere püskül yapımını da göstermek istiyorum. Şöyle aynı ipten 3 tane aynı boyda, daha doğrusu şöyle hemen göstermek istiyorum. Aynı boyda yeterince ipimi kesiyorum ve aralarından 3 tane alıp şuradaki boşluklara bakın. Her bir boşluğa 3'er tane yeterli olur diye düşünüyorum. O yine tamamen size kalmış. Bakın bu şekilde geçirdim. Şurayı elimle düzelttim ve içinden geçiriyorum. Püskülüm hazır. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bunu yapıp yapmamak tamamen size kalmış. İster sade bırakabilirsiniz, isterseniz de böyle benim gibi püsküller yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde şurayı da eşitliyorum ve içinden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi püskülüm hazır. Çok fazla yoğun bir püskül olmasını da istemiyorum. Sade olsun istedim biraz. Bu şekilde ben herhalde takacağım. Bu şekilde bitirip hemen dönüyorum. Evet, ben püsküllerimi taktım. Şöyle göstermek istiyorum. Biraz da üzerinden buhar tutup elimle düzelttim. Gerçekten ortaya çok şık bir şey çıktı. Umarım beğenirsiniz. Umarım severek örersiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.